6,5 kilometre menzilli. Sadece 200'de saldırmamışlar. Binlerce drone'u aynı anda kaldırıp bu işi yapabiliyorlar. En kritik noktaları: 1. Rafineriler. Şimdi Ukrayna ne yapmıştı? Rusya'nın en hassas olduğu yeri istismar etmişti. Bakın bu noktalara önümüzdeki günlerde çok yoğun saldırılar gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Kiev'e eğer saldırı düzenlerseniz komuta kontrol edemez hale getireceksiniz ve komuta felç olacak. GZT Haber Merkezi'nden merhaba, ben Sinan Bakioğlu. Bugün askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar hocamla beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu videoda 18 Haziran 2026'da Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alan İHA saldırılarını konuşacağız. Videolar üzerinden ilerleyeceğiz ve bol bol not alacağız. İçeriye geçmeden önce minik bir ricamız var. GZT olarak 3 milyona ulaşmamıza çok az kaldı. Sizlerden kanalımıza katılmanızı ve abone olmanızı rica ediyoruz. Hemen başlayalım hocam. Şimdi burada bir patlama var. Büyük bir patlama var. Üstünde bir kubbe şeklinde oluşan bir görüntü. İsterseniz şuradan şöyle bir durduralım. Tabii. Buradaki patlamaya sebep olan şey nedir hocam? Yani hangi platformda bir atış yapılmış olabilir? Şimdi burada bir İHA görüntüsü var. İHA görüntüsünü tekrar bir görelim. Ve İHA yaklaşıyor yukarıdan patlama noktasına doğru ve orada imha ediliyor. Şöyle, aslında bu İHA'lar burada tabii kullanılan FP1 veya FP2 dronlar kullanılıyor. Bu Ukrayna'nın kullandığı dronlar. Burada çok büyük ihtimalle görüntüden şu anda net anlaşılmasa bile uçuş güzergahı, boyutları ve taktiği açısından baktığımız zaman bunun olduğunu görüyoruz. Çünkü bunlar tek yön dronlarıdır. Tek yön şu demek: kamikaze dronlar. Ve yaklaşık 1600 kilometre menzili var. Hatta bunların son versiyonları muhtemelen 2600 kilometreye kadar gidecek. Burada yaklaşık Ukrayna tarafından yapılan açıklamalara baktığımız zaman yaklaşık 200 adet drone kullanıldığı gözüküyor. 200 adet çeşitli dronlar var tabi burada kullanılan. Buradaki dronlar kamikaze drone tamamı ve kamikaze dronlar yani UJ-22 olabilir görüntülerden baktığımız kadarıyla. UJ diğer 26 versiyon olabilir. Boer tip olabilir. Bu FP1 ve 2 olabilir. Yani kullanmış olduğu, Ukrayna'nın kullanmış olduğu drone tipleri, kamikaze drone tipleri bu bizim yazdıklarımız. Bunların uzun mesafeli, tek yön uçuşlu ve gittiği yerde çok büyük etki yaratıyor. Artı hedef noktalama sistemini kullanmak suretiyle de doğrudan hedefe ulaşabiliyor. Yani radyo frekanslarından da etkilenmiyor, elektronik harp sistemlerinden de etkilenmiyor ve 200 drone'u aynı anda kaldırıp hedef sistemine doğru aktarabiliyorsunuz. Bu arada tabii Rusya'nın da bir takım sistemleri var. Hocam bu videoda da bir Rus askerinin hava savunma sistemiyle insansız hava aracı vurmaya çalıştığı anları görüyoruz. Evet. Sizce askerin kullandığı sistem ne olabilir? Bu tarz sistemler harp sahasında neden önemlidir? Omuzdan atılan sistemler, bu Manpads, bu tür hava savunma sistemleri tek bir asker tarafından atılabilir. Yani tek asker omuzdan atar. Burada da Rusların Ukrayna'nın yapmış olduğu 200 tane kamikaze drone'a karşılık kullandığı bir omuzdan atılan silah, hava savunma silahı, öyle söyleyelim. Hava savunma silahı, daha doğrusu füzesi diyelim. Burada bunun orijinal ismini yazalım şuraya. 9K333 bu var. Verba tip. Bu tabi 2010 yılından itibaren üretilmeye başlandı. Rus ordusu bunu kullanıyor. Rus askerleri, fakat bu görüntüde bir sıkıntı var. Birkaç tane Manpads kullanan asker var. Fakat açık alanda ve cadde üzerinde karışık ve karmaşık bir düzen içerisinde yapıyor bu işi. O yüzden çok taktik kullanımına müsait gözükmüyor görüntüler. İsterseniz bir daha izleyelim orayı. Tabii. Şimdi burada dikkat ederseniz asker bunu kullanıyor. Tabii bakınca burada bir tane daha var asker. Bunların hepsi açık alanda. Ve dronlar da şu istikametten taarruz ediyor. Yani drone'a karşı tabi burada herhangi bir tehdit gözükmüyor gibi algılamak mümkün ama bir taraftan da askerin açık alanda omuzda bir takım silahlarla KC-333 ile beraber drone düşürmeye çalışıyorlar. Burada bir mevzi yok, bir nişan tesisi yok ve arka tarafta tehditler var. Yani arka tarafta askerler duruyor, emniyet bölgesinden çıkmışlar. Bir şekilde burada çok böyle taktiğe uygun bir atış görmüyorum. Bunların tabii 6,5 kilometrelik
menzili var normalde. 6,5 kilometre menzilli. 4,5 kilometre kadar da irtifaya çıkabiliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Drone aslında çok yakın mesafede, yaklaşık 901 kilometre, 900 metre, 1 kilometre civarında bir mesafede, yakın mesafede 900 metre civarı. Buradan 6,5 kilometre menzilli bir silahla atış yapmaya çalışıyorlar. Farklı silah sistemleri de kullanılabilir normalde. Çok sağlıklı bir atış sistemi baktığımız zaman mesafesi de çok uygun. Fakat 200 tane geldiği andan itibaren bunları teker teker avlamak mümkün değil. Yani şöyle söyleyelim. Burada kaç tane kullanacaksınız? 200 çarpı KJ 333. Yani şu çok maliyet etkin değil. Dolayısıyla burada kullanılması gereken sistemler daha çok lazer sistemleri olması gerekiyor ya da mikrodalga sistemleri olması gerekiyor. Paket halde bütün o 200 tane, hatta 50-50 paketler halinde bile olsa bunların hepsini radyo frekanslarını bozmanız lazım ya da mikrodalga bir takım sistemlerle toplu olarak imha etmeniz gerekiyor. Çok etkin değil. Teker teker avlamaya çalıştıkları için dronları KŞ-333'te tabii büyük bir kısmını avlayamadılar ve hedefe isabet etti. Petrol rafineri imha edildi. Hocam sıradaki videoya geçelim. Hocam burada hava savunma sistemi veya farklı bir askeri araçla hedef alınan bir insansız hava aracı görüyoruz. Sizce bu drone hangi model olabilir ve hangi sistemle hedef alıp etkisiz hale getirilmiş olabilir? Şimdi tekrar söyleyelim onu. Buradaki drone Ukrayna'nın elinde bulunan FP1'ler. Biraz önce söylediğimiz gibi kullanılan FP1 drone. Uzun menzilli bir drone ve önemli miktarda, yani 50 ila 120 kilogram arasında patlayıcı taşır. Tek bir araç değil mi hocam? Evet, patlayıcı taşır. Tek drone. Neden bunu söylüyorum? Çünkü biraz sonra görüntülerde sadece drone'un patladığını göreceğiz. O ateş bulutu tek bir drone'un patlamasından kaynaklı. Epey miktarda, aslında burada 100 kilogramlık falan bir patlayıcı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü burada tek yönlemiştik bunlara. Yani düşünün, Ukrayna'dan çıktı. Ukrayna topraklarından çıktı ve yaklaşık 1600 kilometre yol kat edip Moskova'ya ulaştı. Belki 1600 olmayabilir ama en azından 1600 kilometrelik bir sahası var. Geri dönüş imkanı yok. Geri dönüş zaten öyle bir beklenti de yok. Dolayısıyla burada kullanılan FP1 drone gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada bizim söyleyeceğimiz FP1 ile bir kere derin taarruz yapabilirsiniz. Derin taarruz. Ne demek derin taarruz? Yani derin taarruz, kendi topraklarınızdan, sınırınızdan çıkıp düşman topraklarına girer, hatta düşmanın başkentine ulaşırsınız ya da stratejik tesislere. Çok korunaklı komuta kontrol merkezlerine ulaşabilirsiniz. Bunları artık işte SİHA'larla yapıyoruz. Eskiden bunlar derin taarruz uçaklarla yapılıyordu. Yani F-35, F-22 ya da Eurofighter, F-16 gibi uçaklarla yapılıyordu. Ama artık şu anda askeri literatür SİHA'yı derin taarruz yapabilecek bir noktaya getirmiş durumda. Sonrakine geçelim hocam. Hocam bu videonun son saniyesinde de bir drone göreceğiz. Bunlar tabii amatör çekim olduğu için bu şekilde yansıyor. Son saniyesinde görülen aracı sormak istiyorum size. Ukrayna bu sistemleri nasıl temin edebildi hocam? Yani bir kalemde 200 drone'la nasıl düşman topraklarına harekat icra edebiliyor? Şimdi burada drone'u görüyoruz ve kanatlı düz uçuş yapan bir drone. Bunlar füze falan değil, onu karıştırmamak lazım. Dolayısıyla Ukrayna drone'larını kendisi yapıyor. Onu tekrar yazmak gerekirse eğer, birler, UJ'ler, ondan sonra Boer'ler. Ukrayna'nın şu anda ürettiği kendine ait kamikaze drone'lar var. Normal drone'ları var. Bir de piyasadan elde ettiği bazı drone'lar var. Türkiye'den de aldığı drone'ları biliyoruz. Dolayısıyla bütün bu kamikaze tipi drone'ları kendisi üretiyor. Motorlar dahil ve son 24 saatte Rusların ifadesiyle yaklaşık 1000 drone imha edildi. Bu şu demektir: sadece 200'de saldırmamışlar. Binlerce drone'u aynı anda kaldırıp bu işi yapabiliyorlar. Düz uçuş yapan bir drone
hedefe kilitlenmiş. Dediğim gibi hava savunma sistemlerinden, elektrooptik cihazlardan, elektronik cihazlardan etkilenmemesi için hedefe kilitlenme yöntemini kullanıyorlar ve hedef koordinat sistemleri doğrudan drone'un sensörlerine dahil edilip hiçbir yere uğramadan, hiçbir sapma yapmadan ve drone'un hareketini bozmadan hedefe gidip patladığını görüyoruz. Bunu burada eğer drone geliyorsa bir şekilde ya vurmanız gerekir ya da en azından mikrodalgayla çipini imha etmeniz gerekir. Aksi halde drone kilitlendiği için direkt hedefe gider ve vurur. Bir de bunların tabii fiber optik kabloyla kullanılan cinsleri var ama burada bunu kullanmak pek mümkün değil gibi gözüküyor. Ona operatör gerekiyor. Ukrayna-Rusya savaşı karşısında taktik mi değiştirdi? Sizce neden petrol ve enerji tesisleri hedef tahtasına oturtuluyor? Birkaç ay öncesine kadar savunma konsepti kullanıyordu. Savunma konsepti. Bu şu demektir, savunma konsepti saldırılara karşı birçok hava savunma sistemleri diyelim, hava savunma sistemleri devredeydi. Ya da mevziler korunuyor, mevzi harbi, meskun mahal harbi. Bu tarz bir takım sistemler kullanılıyor. Ama şimdi taktik değiştirerek karşı saldırı, karşı taarruz taktiği kullanmaya başladı. Bu ne demektir? Öncelikle Rusya'nın en kritik noktaları: 1. Rafineriler, petrol üretim tesisleri ya da dağıtım boru şebekeleri, boru hatları diyelim. Bu ne demektir? Rusya'nın en kritik konusu olan petrol satış imkanlarını azaltmak, yani gelir azaltmak. Dolayısıyla buradan elde edilen hasıla, şöyle diyelim, hasıla, gelir azaltmak. İkinci konu lojistik imkanlarını kısıtlamak. Lojistik kısıtlama diyelim. Neden? Çünkü askeri birliklerini akaryakıtla takviye etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir problem yaşayabilir Rus Silahlı Kuvvetleri. Diğer konu mesela şuradan iç kamuoyuna da bir mesaj. İç kamuoyuna mesaj. Aslında burada bütün bunları yaparken Ukrayna bir miktar Hürmüz etkisi yaratmaya çalışıyor. Onu da şöyle ifade edelim isterseniz. Hürmüz etkisi. Ne demek istiyoruz? Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından dolayı ortaya çıkan uluslararası, bölgesel ve İran arasından ulusal etki neyse, Rusya'nın petrol rafinerisine saldırmak ya da Rusların enerji şebeke hatlarına saldırmak bir miktar uluslararası enerji politikalarını etkileyeceği için, enerji fiyatlarını, petrol fiyatlarını arttıracağı için Amerika'nın kesmiş olduğu desteği yeniden elde etmek istiyor. ABD desteğini yeniden elde etmek istiyor. Özellikle İngiltere'nin ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin askeri takviyelerini canlandırmak istiyor. AB ülkeleri, İngiltere ve AB ülkelerinin desteği. Bunları son zamanlarda İran savaşı dolayısıyla kaybetmişti Ukrayna. Dolayısıyla burada en azından ABD'nin desteği, AB ve İngiltere'nin desteğini almak suretiyle Rusya üzerinde bir psikolojik etki yaratmak istiyor. Son hasıla olarak da şunu söylemek lazım. Masada güçlenmek istiyor. Masada güçlenmek. Tabii bu müzakere yapılırsa eğer, müzakere masası kurulursa karşı tarafta yarattığı büyük bir enerji etkisiyle bu işi çözmeye çalışıyor. Onun için Rusya şunu yasakladı. Benzin ve jet yakıt ihracatı yasaklandı. Evet, şu anda sadece ham petrol ve dizel ihracatında bir kısıtlama yok. Evet. Dolayısıyla Sonunda kendi boş. tedbirlerini almış oluyorlar. Şimdi aynı soruyu tersten sormak istiyorum. Akabinde de noktalayacağız zaten. Rusya, Ukrayna'nın bu yeni taktiğine karşılık nasıl cevap verebilir? Şimdi şöyle bunu temizleyelim. Rusya ne yapacak bu durumda? Rusya'nın cevabı. Şimdi Ukrayna ne yapmıştı? Rusya'nın en hassas olduğu yeri istismar etmişti. Şimdi Rusya da Ukrayna'nın en hassas yerini istismar edecek. Neresidir Neresi Ukrayna'nın? var? Hemen söyleyelim. Hassas karnı neresidir Bir. Ukrayna'nın? Elektrik. Elektrik, dağıtım ya da düğüm noktaları. Neden? Çünkü
elektrik dağıtım ve düğüm noktalarını yani terminalleri ortadan kaldırırsanız kışın insanlar evinde donarlar ve hiçbir şey kullanamazlar. O yüzden buradaki halkı sindirmek, ordunun savaşma azim ve kararını ortadan kaldırmak için tamamen elektrik şebekelerine saldırı düzenleyebilir ve bunu aylarca tamir edemeyebilirler. 2. Yine eşdeğer olsun yani mütekabiliyet esası olsun için yine petrol rafineri demeyelim ona, petrol depoları diyelim. Ya da doğalgaz tesisleri. Çünkü bunlar birbirine bağlantılı. Yani şu ikisini ortadan kaldırdığınız zaman elektrik yoksa jeneratörde yakıt gerekir. Yakıt içinde petrol ya da doğalgaz türevleri gerekiyor. Onları da imha ettiğiniz zaman enerjisiz bir Ukrayna hedefliyor. Bakın bu noktalara önümüzdeki günlerde çok yoğun saldırılar gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Diğer taraftan Ukrayna'nın hava savunma ve radar sistemleri. Biraz askeri anlamda konuşursak eğer hava savunma sistemleri hedef içerisinde olacak. Asıl temel kritik konu bu 3 tane hedefin dışında, yani bu askeri hedefler diyelim hatta şuna. Askeri hedefler. Bunun dışında en kritik bana göre de bu. Ukrayna'nın Karadeniz'le bağlantısını kesmek. Evet, bir süredir Karadeniz'deki gemilere de yönelik karşılıklı saldırı dalgaları var. Evet, çok doğru. Bağlantısını kesmek istiyor. Bütün bu hedefleri şöyle bağlayalım. Hepsini bir kere çok katmanlı saldırıyla gerçekleştirecek. Çok katmanlı saldırı. Taarruz diyelim. Ne var bunun içerisinde? Saldıracak demeyeyim de saldırabilir. Bunun cevabı çok ağır olacak çünkü. Ne olacak burada? SİHA'lar olacak. Hangi SİHA'lar? İran. Değil mi? Nasıl yapalım? Şahit 136 ve kendi ürettiği. Füzeler olacak. Orejnik olabilir. Orejnik diyelim. Bir de uçaklar. Uçaklar. Ve bunları da çok büyük ihtimalle Su serisi uçaklarla yapacak. Su-57 işte ya da MiG'lerle yapacak. Dolayısıyla çok katmanlı bir saldırı planlanabilir. Bölge olarak da şimdi haritadan gösterelim isterseniz. Şimdi Ukrayna coğrafyasına baktığımız zaman çok kabaca söyleyelim. Şurada bir nehir var. Dnyeper Nehri. Şu bölge diyelim çok kabaca. Şimdi burada şu bölgede Odessa var. Hemen söyleyelim orayı. Odessa. Şu bölgede Harkiv. Bu iki nokta niye önemli? Yani Ukrayna'nın petrol rafineri sahalarına yapmış olduğu saldırının mütekabiliyet esası yerine gelsin için çok can yakıcı iki nokta var burada. Bir tane daha var, onu da söyleyelim. Bir de Kiev var. Kiev zaten başkent. Evet, Kiev başkent. Şimdi Harkiv dediğimiz bölge sanayinin kalbi. Sanayi. Burada çok önemli çelik üretimi var. Ve büyük oranda Ruslara satıyorlardı savaş öncesi. Burada limanlar var. Odessa'da liman var. Karadeniz'in en büyük limanlarından bir tanesi. Bu liman içerisinde ne var? Tahıl var. Tahıl ambarları var. Dolayısıyla Odessa'dan çıkan tahıl ambarları uluslararası piyasaya gidiyor. Kiev zaten malumunuz. Burayı biz komuta kontrol merkezi diyoruz. O yüzden bu biraz önce anlatmış olduğumuz çok katmanlı saldırılar Harkiv'e, Odessa'ya ve Kiev'e olma ihtimali çok yüksek. Ve bunun içerisinde de nehir içerisinde şuradaki Dnyeper Nehri üzerindeki elektrik üretim tesislerine ve dağıtım şebekelerine saldırılar yapılabilir. Bunu da dikkat etmek gerekiyor. Odessa'ya saldırdığınız zaman Ukrayna'nın şu bölgede çok kısa bir mesafesi kaldı Karadeniz'e çıkış. Dolayısıyla burayı kapattığınız andan itibaren artık Ukrayna bir kara devlet haline gelmiş olacak. Harkiv'i ele geçirdikten sonra sanayinin üretim merkezini ele geçirmiş olacaksınız. Kiev'e eğer saldırı düzenlerseniz komuta kontrol edemez hale getireceksiniz ve komuta felç olacak. Aktardıklarınız için çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçar hocamız da Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı 18 Haziran tarihli insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıları toparladık. Ayrıca iki ülkenin karşılıklı cevaplarını veya gelecekteki olasılıkları da konuştuk. Umarız sizlerin zihinlerinde de daha çok netleşmiştir. Efendim programımızı noktaladık. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı ve katılmayı unutmayın. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.